15. asrın ortalarında Avrupa adeta cereyanda kalmış bir oda gibi titremektedir. Katolik krallıkların ihtişamlı sınırlarının bittiği ve cihan padişahının mülkünün başladığı o ince, tekinsiz çizgiye Eflak denir. Burası, dünün yeminlerinin yarın bozulduğu, beyliklerin, ikbal hırslarının ve ittifakların fokur fokur kaynadığı bir cehennem çukurudur. Bu topraklarda savaş bir olay değil, mevsimin ta kendisidir. Her yeni şafak, umuttan ziyade hayatta kalmanın ağır bedelini getirir. Zira Anadolu'dan Balkanlara uzanan, dokunduğu her şeyi çelikten bir sarmaşık gibi saran kıtanın en muazzam askeri aygıtı, yani Osmanlı İmparatorluğu, ağır ağır bu topraklara doğru kaymaktadır. Katolik Macaristan'la Osmanlı hilali arasına sıkışmış bu Ortodoks beyliğinde merhamete yer yoktur. Ya elinde soğuk bir çelik tutacaksın ya da boynuna geçirilen yağlı urganı kabulleneceksin. Bu iklimde üçüncü bir ihtimal yaşamaz. Konstantinopolis'in düşüşü yalnızca bir tarih yaprağı değil, Tuna'dan Karpatlara kadar toprağı titreten bir kıyamet çanıdır. Bizans kalkanı parçalandığında Balkanlarla Sultan arasındaki o görünmez duvarda un ufak olmuştur. Uzaktaki yangının dumanını izleyip güvende olduğunu sananlar, o yanık et ve kül kokusunu aniden kendi eşiklerinde hissetmeye başlamıştır. Fatih Sultan Mehmet, imkansız denileni başarmış, haritaları mürecceple değil, kanla baştan çizmiştir. Artık Osmanlı'nın, Avrupa'nın kalbine giden yolu dar patikalardan değil, taş döşeli, geniş caddelerden geçmektedir. Dostlar, İşte bu kan ve ateşle yazılan destanın tam da bu noktasında soluklanıp sizlere sormak isterim. Bu satırların ardındaki tarihi şu an hangi diyardan, saat kaçta ve nasıl bir ruh haliyle dinliyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşın. Zira sesimin hangi diyarlara, hangi yüreklere ulaştığını bilmek bu anlatıcı için en büyük ilhamdır. Ve eğer bu karanlık çağın dehlizlerinde benimle yürümeye devam etmek isterseniz kanala abone olup kervanımıza katılmayı unutmayın. Şimdi kılıçların gölgesinde büyüyen o çocuğun hikayesine dönelim. Bu yeni dünyada Eflak, sıradan bir sınır boyu değil, kırılmak üzere olan bir kapı pervazıdır. İki devin arasında yumuşak huylu olmak, ecele erken davetiye çıkarmaktır. Macaristan güneye bakıp sadakat ve atlı talep ederken, doğudaki sultan, haraç ve mutlak itaat beklemektedir. Saraya gelen her ulak, sabahtan akşama yer değiştiren tehditler ve vaatler taşır. Pazar yerleri savaşın kasası, köylerse mızrağını ilk uzatanın yağmalayacağı kahıl ambarlarıdır. Eflak'ın sınırları harita üzerinde pergel ile çizilmemiştir. O sınırlar, akıncıların yaktığı ateşlerle, geceyi yırtan at kişnemeleriyle ve kanla dağlanarak belirlenmiştir. Akıncıların üzengi gıcırtıları, henüz kurbanların çığlıkları duyulmadan karanlığı yarar. İşte bu bıçak sırtı coğrafyada hayatta kalmak, rüzgarın fısıltısını duyup ihanetin kokusunu alabilmektir. Burada güç, yaldızlı bir taht değil, mekana ve insana boyun eğdirme sanatıdır. En geçerli para birimi ise korkudur. Hem Türkçe hem de Macarca anlaşılan, çevirmene ihtiyaç duymayan tek dildir korku. Osmanlı orduları her bir dişlisi Yeniçeri, her bir çarkı ağır kuşatma makinesi olan devasa bir mekanizma gibi ilerlerken, onlarla çarpışmak bir şövalye turnuvası değil, zayıf demirin ilk darbede parçalandığı bir demirci ocağına girmektir. Peki, örsle çekiç arasına sıkışmış bu küçük beylik nasıl ayakta kalacaktır? Cevap, kütüphanelerin tozlu raflarında değil, eğer üzerinde ve karanlık gecelerde yatmaktadır. Vahşet, anlık bir öfke değil, düşmanın gözüne sınırı değil, uçurumu göstermek için kullanılan bir devlet politikası haline gelmiştir. Kılıçların soy ağaçlarını çizdiği bu dünyada, geleceğin korku salan hükümdarının babası, isminde ateş ve yemin taşıyan bir adamdı. Vlad
Drakul. Onun ejderha tarikatına kabulü, saraylıların birbirine yaptığı şık bir jest değil, Avrupa'nın ruhu için kan ve çelikle imzalanmış bir sözleşmeydi. Pelerinindeki kanatlı canavar bir masal figürü değil, Osmanlı fırtınasına karşı etten ve kemikten bir kalkan olma yeminiydi. İmparator tarafından kurulan bu tarikat, sadece akınları püskürtmeyi değil, Hristiyan dünyasının çatısını ayakta tutmayı amaçlıyordu. Baba Vlad, bu ateş çemberine girerek sınırın tunçtan omurgası olmaya and içti. Mühürlere ve sikkelerin üzerine kazınan ejderha, tercümana ihtiyaç duymayan bir uyarıydı. Basılan her gümüş sikke, metalin üzerine yazılmış küçük bir siyasetnamesiydi. Bir tüccar o parayı eline aldığında aslında Eflak'ın direniş politikasını avuçluyordu. Tuna'nın karanlık sularını geçerken veya bir handa soluklanırken bu sembol herkese buranın kolay lokma olmadığını fısıldıyordu. İşte babasının taşıdığı bu ejderha nişanı oğluna bir lakap, bir kader formülü olarak miras kalacaktı. Ejderhanın oğlu. Bu isim çağdaşlarının dudaklarında hem bir övgü hem de tüyler ürperten bir tehdit olarak yankılanacaktı. Çünkü oğul sadece toprakları ve düşmanları değil, o sancağın üzerindeki kanlı bedeli de devralıyordu. Transilvanya'nın taş kuleleri ve karanlık ormanları arasında doğan Vlad'ın çocukluğu, oyunlarla değil, iktidarın kanlı alfabesini sökerek geçecekti. Küçük bir çocukken dostlarını parmaklarıyla saymayı, tehditlerinse rüzgarın estiği her yönden gelebileceğini öğrendi. Babası tahta oturduğunda, sarayın o ağır sessizliğinde, her fısıltının bir atlı birliğini, her sessizliğinse bir yıllık barışa bedel olduğunu kavradı. Babası, Macar kralıyla Osmanlı sultanı arasında ince bir buzun üzerinde yürüyordu. Buzun çatırtısı tüm sarayda yankılanırken, bu sınır boyunda evdeki duvarların bile siyasi kulakları olduğunu herkes biliyordu. Sınır boylarında merhamet, ihanetin ebesiydi. Ancak ejderhaya edilen yemin, ateşe söz vermektir ve ateş daima odun ister. Sınır dünyası kimseye uzun süre huzur bahşetmezdi. Osmanlı'nın siyasi matematiği, kelimelerle değil, rehinelerle yapılan ödemeleri talep ettiğinde, ejderhanın mirasının bedeli de ortaya çıktı. Sultanın adamları sadakat teminatı için geldiklerinde, çocukluk yılları yabancı bir saraya ipotek edilecek, isimler ve yeminler yerini Korku Üniversitesi'nin soğuk koridorlarına bırakacaktı. İktidarın mızrak ucunda durduğu bu topraklarda sadakat, elçilerin süslü laflarıyla değil, hükümdarların evlatlarıyla ölçülürdü. Böylece ejderhanın oğlu Vlad, henüz gencecik bir fidanken yüzünü doğuya, Edirne Sarayı'na doğru çevirdi. Kardeşiyle birlikte o arabaya bindirilişi bir tesadüf değil, çağın acımasız kuralıydı. Babasının bu tavizi, Osmanlı'nın kudretini ve kendi tahtının kırılganlığını kabullenmesinden başka bir şey değildi. Ahşap kalelerin dünyasından, taşın, ritüelin ve mutlak itaatın dünyasına yapılan bu yolculuk, Vlad için ilk büyük dersti. Şahsi özgürlük bir lüks, devletin bekasıysa gözyaşıyla bükünmeyen bir çelikti. Sultan II. Murad'ın sarayı bir kışla, bir kütüphane ve aynı zamanda bir iktidar tiyatrosuydu. Osmanlı makinesinin neden hiç teklemeden ilerlediğini orada gözleriyle gördü. Devletin memuru da, askeri de aynı muazzam basıncın kusursuz işleyen çarklarıydı. Vlad, Türkçeyi ve kılıç tutmayı aynı anda, hiçbir itiraz hakkı olmadan öğrendi. Çünkü bu sarayda anlamamanın bedeli kötü bir not değil, zindanın dondurucu soğuğu ve kırbaçtı. Yeniçerilerin o omuz omuza vermiş sarsılmaz nizamı ona gücün geometrisini öğretti. Savaşın matematiği zihnine formüllerle değil, ter, kan ve demir kokusuyla kazındı. Etrafında onun gibi rehin tutulan diğer beylik çocuklarıyla birlikte geleceğin merhametle değil, işe yararlıkla şekilleneceğini anladı. Sultanın sarayında korkunun bir zehir değil, dozunda verildiğinde kitleleri eğiten, acısıyla terbiye eden bir silah olduğunu keşfetti.
kan ve çığlık seslerine alışkın olan Sultan Murat, ona bir imparatorluğun nasıl ayakta kaldığını gösteren canlı bir heykel gibiydi. Geleceğin dehşet saçan hükümdarı, acımasızlığın en ince sanatlarını işte bu devasa imparatorluğun kalbinde sessizce izleyerek öğreniyordu. Sarayın gölgeleri arasında iktidarın kimseyi ikna etmeye çalışmadığını, sadece boyun eğdirdiğini iliklerine kadar hissetti. Osmanlı nizamı, cömertlikle ölüm tehdidini öyle kusursuz bir terazide tartıyordu ki, ne lütuf değerini yitiriyor, ne de ceza dehşetinden bir şey kaybediyordu. Ödülün de ceza kadar ince hesaplandığı bu sistem, tebaayı ne yapacağı öngörülebilir birer çark dişlisine dönüştürüyordu. Gencecik Vlad'ın zihnine kazınan bu nizam, yıllar sonra kendi topraklarına döndüğünde tıkır tıkır işleteceği bir iktidar matematiği olacaktı. Rehinelik yılları, diploması olmayan karanlık bir mektepti. Dersler fermanlarla, sınavlarsa fısıltılarla yapılıyordu. O, bir çadırın perdesinin nasıl aralandığından, bir kadehin nasıl sunulduğuna ve ölüm emri verilmeden önceki o dondurucu sessizliğe kadar gücün en ince detaylarını bu mektepte öğrendi. Zaferin, kılıçlar çarpışmadan çok önce düşmanın zihnine doğru korku tohumunun ekilmesiyle kazanıldığını Doğulu ustalarından gördü. Edirne Sarayı'nda sadece Türkçe konuşmayı değil, bir imparatorluk gibi düşünmeyi de benimsedi. Ancak rehine olmak, boynunda görünmez bir ilmekte yaşamak demekti. Burada yapılacak en ufak bir hatanın bedeli, memleketinde bir mektupla değil, celladın satırıyla ödenirdi. İşte tam bu günlerde memleketinden gelen kara haberler zihnindeki ateşi harladı. Babasının ve ağabeyinin Macar entrikaları ve kendi soylularının ihanetiyle katledildiği haberi ona ulaştığında, içindeki çocukluk safiyeti tuzlu suda soğutulan bir çelik gibi kas katı kesildi. Bu sadece bir yas değildi. Zayıfları asla affetmeyen bu dünyada, merhametin yerini intikamın alacağının ilanıydı. Zamanı gelip de Edirne'nin taş duvarları arasından çıktığında, o artık azat edilmiş bir esir değil, başkalarının iradesini nasıl kıracağını çok iyi bilen bir mezun gibiydi. İmparatorluğun korku tarifesini, bir fısıltının nasıl kanuna, kaç cesedin aşılmaz bir duvara dönüşeceğini ezberlemişti. Ejderhanın oğlu, padişahın kafesinden çıkıp kendi kanlı kafesini inşa etmek üzere yola koyuldu. Ancak memleketi Eflağa dönüp de babasının tahtına ilk oturuşu, kuru otların arasındaki bir kıvılcım gibi parlayıp çabucak sönüverdi. Osmanlı'nın desteğiyle oturduğu o tahttan, rüzgarın yön değiştirmesiyle göz açıp kapayıncaya kadar indiriliverdi. Bu kısa ve acı tecrübe ona en büyük dersi verdi. Başkasının kanatlarıyla ancak onların menzilinin bittiği yere kadar uçulabilirdi. Ötesi için gecenin karanlığında meşale yakmadan tek başına yürümek gerekiyordu. Sürdüğün yılları onu dağların ve karanlık ormanların insafına terk etti. Bu dönemde Kuzey'in fırtınası, Macar naibi Hünyadi Janosch ile tanıştı. Hünyadi, vaatler verip onları hiç gözünü kırpmadan geri alabilen, Eflağı dev bir satranç tahtasında kolayca feda edilecek bir piyon gibi gören bir kurtarıcıydı. Vlad, güçlülerin uzattığı elin aslında bir omuz değil, boyuna geçirilen bir tasma olduğunu çabuk kavradı. Sürgünün yağmurlu gecelerinde, sadakatin süslü kelimelerle değil, açlığı ve eğri paylaşmakla kazanıldığını öğrendi. Etrafına sadece ölüm korkusu ve ganimet umuduyla birbirine kenetlenmiş, ihanet nedir bilmeyen sadık bir çember ördü. Eflak'ın içindeki o bitmek bilmeyen asilzade oyunları, sınır boylarındaki düşman akınlarından bile daha tehlikeliydi. Rüzgar güneyden esince Osmanlı'ya, kuzeyden esince Macar'a eğilen bu kaypak boyar sınıfı, devletin temelini çürüten bir bataklıktı. Vlad'ın kararı kesindi. Bataklığın üzerine saray inşa edilmezdi.
O bataklık kurutulmalı, yerine saf korkudan yontulmuş sert kayalar konulmalıydı. İktidarı süslü taçlarda değil, vergilerin mevsimler gibi şaşmadan toplanmasında ve askerlerin altınlarının gününde ödenmesinde buldu. Askerin bilinden anlayan, asilzadelerinse kanını donduran o acımasız nizamın temellerini sürgün yıllarının karanlığında zihnine kazıdı. Kendisine öyle tehlikeli bir müttefik haline getirmeliydi ki, düşmanları onun yerine bir başkasını geçirmeyi düşünmekten bile dehşete düşmeliydi. 15. yüzyılın ortalarında başkent Targovişte'ye nihayet geri döndüğünde bu bir hükümdarın taç giyme töreni değil, vadesi geçmiş bir kan borcunun tahsilatıydı. O güne dek merhamet dilenen Eflak artık yalnızca ölüm fermanlarının okunduğu bir diyara dönüşüyordu. İlk hedefi babasını ve ağabeyini ölüme terk eden o kaypak asilzadelerdi. Geçmişin intikamı devletin bekasıyla etle tırnak gibi birbirine geçmişti. Vlad, Edirne'de öğrendiği o dehşet tiyatrosunu memleketine taşıdı. Boyarların o esnek ve dönek sadakatini, toprağa dikilen kazıkların ucunda kas katı kesilen bedenlerle taşa çevirdi. Meydanlarda orman gibi yükselen o ahşap mızraklar, habercilerin atlarından bile daha hızlı koşarak tüm komşu saraylara yeni hükümdarın kim olduğunu haykırıyordu. Korku artık anlık bir ürperti değil, insanların soluduğu iklimin ta kendisi olmuştu. Meydanlardaki o kanlı sergi, şehre yeni bir zaman anlayışı getirdi. Bu yeni devirde gecikmek ihanetle, ceza ise mutlak bir ibretle eşdeğerdi. Dünün kudretli beyleri, bugün hayatta kalabilmek için Vlad'ın nefes alışverişine göre adım atmak zorundaydı. Pazar yerlerinden vergi konaklarına kadar her yer, bu kanlı nizamın tıkır tıkır işleyen saatine ayak uydurmuştu. İktidarın dili artık tercümana ihtiyaç duymuyordu. Havada asılı kalan ölüm kokusu, Eflak'ın yeni kanunuydu. Ve şimdi, bu demir ve kanla yoğrulmuş yeni nizamın yüzü, sözü çoktan eyleme dönüştürmüş olan Fatih Sultan Mehmed'e doğru dönüyordu. Vlad çok iyi biliyordu ki haraç ödemek, bir imparatorluğun kibrini beslemekten başka bir şey değildi. O kibri kırmadıkça bu tavizkar alışkanlıklar zamanla boyunduruk vuran kanunlara dönüşürdü. Osmanlı'ya vergi göndermeyi reddetmesi, kasaya birkaç altın daha koymak için atılmış basit bir ekonomik adım değildi. Bu, kılıcın kınından çıktığını tüm güneye ilan eden sağır edici bir meydan okumaydı. Bu cüretkar hamlenin karşılıksız kalmayacağını, güneyden kopup gelecek fırtınanın eninde sonunda kapısına dayanacağını adından emin olduğu kadar biliyordu. Coğrafyanın ona öğrettiği acımasız kural belliydi. Düşmana boyun eğerken ısıracak, seni aradıklarındaysa gölgelere karışacaktın. Bu yüzden devleti bir demir yumruk gibi sıktı. Vergileri mevsimlerin dönüşü kadar kaçınılmaz kıldı ve yolları kendi iradesini en ücra köşelere taşıyan gergin yay kirişlerine çevirdi. Yönetimi, gücünü şahsi çıkarlardan değil, sadece kendisine duyulan ölümcül sadakatten alan adamların ellerine teslim ederek, acıyı anında hisseden ve tek vücut halinde savaşabilen yepyeni bir devlet kası inşa ediyordu. O karanlık aylarda başkent Targoviş'te, fısıltıların ne kadar sürede kanuna dönüştüğünün test edildiği kanlı bir laboratuvara dönüştü. Dün itiraz edenler, bugün sessizce başını sallıyor, dün ayak sürüyenler, bugün nefes nefese koşuyordu. Emirler kısa, cezalarsa bitmek bilmeyecek kadar uzundu. Zira bu yeni düzende en ufak bir hatırlatmanın bedeli insanın derisiyle ödeniyordu. Dışarıdan bakıldığında bu bir vahşet sarmalı gibi görünebilirdi. Ama Vlad'ın zihninde bu, gelecekte dökülecek kanın bugünden tasarruf edilmesiydi. Kuzeydeki komşusu Macaristan, savaşın rüzgarına göre yön değiştiren kralıyla Eflak'a yeniden bir satranç piyonu yapma hevesindeydi. Vlad'a uzattıkları sözde yardım eli, her iki ucu da başkası tarafından tutulan bir yağlı urgandan farksızdı. Ejderhanın oğlu bu sahte dostluklara buz gibi bir kibirle karşılık verdi. Onun aradığı şey müttefik değil,
zaman kazanabileceği bir sessizlikti. Kendisini boyun eğdirilmesi imkansız, tekinsiz bir bela gibi göstererek komşularının 2 kez düşünmesini sağladı ve böylece sahte diplomatik gülücüklerin yerini soğuk ve tavizsiz bir hesaplaşma aldı. Vlad, kendi karanlık geçmişini ülkesi için bir hayatta kalma kılavuzuna çeviriyordu. Devletin içindeki o çok sesli ve kaypak yapıyı söküp atıyor, yerine ihanetin gölgesinin bile barınamayacağı tek bir yankı bırakıyordu. 2 dev imparatorluğun arasına sıkışmış küçük bir prensliğin ayakta kalabilmesi için tek bir kural vardı. Düşmana, sana dokunmanın bedelinin seni kendi haline bırakmaktan çok daha ağır olacağını kanıtlamak. Ve o bedeli ödetmeye önce kendi evinin içinden başlaması gerekiyordu. İhanetin kökünü kazımak için en kusursuz an, kalplerin gevşediği, şüphenin şarap kadehlerinde boğulduğu bir bayram günüydü. Paskalya yortusunun o aydınlık sabahı, eski hesapların kapatılacağı karanlık bir mahkemenin habercisiydi. Babasının katlinden sorumlu olan, gölgelerde pusu kurmaya alışmış o asilzadeleri büyük bir barış ziyafetine davet etti. Sarayın taş zemininde yankılanan ayak sesleri, aslında geçmiş günahların tartılacağı bir teraziye doğru atılan son adımlardı. Ziyafet sofrasında yemekler buz gibi soğurken, havaya çöken o ölümcül sessizlik, her şeyin bir tuzak olduğunu asilzadelere çoktan fısıldamıştı. Vlad'ın dudaklarından dökülen soru bir hançer kadar keskindi. Bugüne dek kaç hükümdar gördünüz? Korkudan titreyen boyarların dudaklarından dökülen isimler, delik bir çuvaldan yere saçılan kemikler gibi sarayın duvarlarına çarptı. Sayılan her isim, yemeği sunan elin aslında şaraba nasıl zehir kattığının kanıtıydı. Tahtın bu kadar sık el değiştirmesi, düşmanların gücünden değil, tahta en yakın oturanların ihanetindendi. Bu itiraflarla birlikte 10 yıllardır süren entrika devri tek bir hamlede sona erdi. Tutuklamalar, bir masanın örtüsünün tek bir öfke nöbetiyle çekilip alınması kadar ani ve acımasız oldu. Yaşlı ve kurnaz boyarlar, etrafındaki herkese ibret olsun diye orman gibi yükselen kazıklara oturtulurken, bu kanlı veda, Eflak'ın okuma yazma bilmeyen köylülerine bile yeni kanunu ezberleten bir ferman oldu. Genç ve güçlü olanlarsa ölümden beter bir kadere, sarp kayalıkların zirvesine, Poenari Kalesi'ni inşa etmeye sürüldü. O yalçın kayalara giden yol bir hac yolculuğu değil, ter ve kanla yoğrulmuş bir köleliğin başlangıcıydı. Uçurumun kenarında yükselen bu kale, romantik bir sığınak değil, yeni nizamın etten ve kemikten nasıl inşa edildiğini gösteren devasa bir korku fabrikasıydı. Taşlar üst üste konurken ritmi belirleyen şey, ustaların çekici değil, şaklayan kırbaçların sesiydi. Sırta inen her darbe, asilzadelerin kibrini kırıp devlete sadakatin duvarlarını örüyordu. Meydanlarda kurulan kazık ormanı, gündüzleri güneşi gölgeliyor, geceleri ise rüzgarla birlikte ölümün ninnisini söylüyordu. Artık tüccarından nöbetçisine kadar herkes, yanlış bir sözün veya gecikmiş bir adımın bedelinin ne olduğunu iliklerine kadar hissetmekteydi. Paskalya ziyafetinde yaşanan bu kıyım, sadece bir intikam değil, prense bakıp parmak şıklatmaya alışmış o çürük mekanizmanın parçalanıp çöpe atılmasıydı. Hayatta kalanlar için artık yeni ve dehşet verici bir matematik geçerliydi. Bir emre karşılık edilen tek bir itiraz, mutlak bir ölüm demekti. Vlad, kendi kurduğu bu korku makinesini öyle kusursuz işlemişti ki, celladın sürekli orada olmasına bile gerek kalmamıştı. Dehşet, insanların zihninde durmaksızın işleyen bir saat gibi kendi kendini var ediyordu. Eflak, asırlık sislerin içinden çıkıp buz gibi bir gerçekliğin ortasına düşmüştü. Ve bu netlik içinde, güneyden kopup gelen Osmanlı'nın o ağır ve boğucu nefesi çok daha iyi duyuluyordu.
Vlad'ın inşa ettiği bu nizamın en büyük kanıtı, Dargovişte meydanındaki çeşmenin başucuna koydurduğu som altından kadehti. Herkesin içinden su içtiği ama kimsenin çalmaya cüret edemediği bu kadeh, yüzlerce fermandan daha etkili, sessiz bir ibretti. İhanet eden eşler, rüşvet alan memurlar ve sarhoş nöbetçiler, kazıkların ucunda aynı karanlık sonu paylaştıkça, korku bir panik olmaktan çıkıp, askerin zırhını bir arada tutan çelik bir kemer gibi devletin sarsılmaz disiplinine dönüştü. Taşra ile başkentin aynı ritimle nefes aldığı o nadir anlardan biri yaşanıyordu artık. Eflak topraklarında yollar gece gündüz güvenliydi. Fakat bu huzur, tesadüflerin değil, tavizsiz kurulan dar ağaçlarının ve kazıkların eseriydi. Bir yolcu, bu topraklardaki sessizliğin aslında iktidarın o soğuk ve kanlı yüzü olduğunu çok iyi biliyordu. Bu amansız şöhret, elçilerden çok daha hızlı bir şekilde komşu ülkelere yayılmıştı. Tüccar kervanları, yağma çağında eşine az rastlanır bu güvenliği satın almak için itaat etmeyi seve seve kabul ederek yönlerini Eflak'a çeviriyordu. Hazine, Vlad'ın bu acımasız nizamına altın sikkelerin şıngırtısıyla cevap veriyor, o ise bu serveti hiç vakit kaybetmeden yeni askerlere ve sarsılmaz surlara dönüştürüyordu. Vlad için korku, anlık bir öfke patlaması değil, kusursuz işleyen bir matematikti. Ceza, suç işlenmeden çok önce meydanlarda sıraya dizilmiş askerler gibi hazır beklerdi. Hızlı yargı, anında infaz ve herkesin göreceği bir dehşet. Targoviş'te, çan seslerinin nöbet değişimleriyle senkronize olduğu, sokakların adeta bir metronom ritmiyle aktığı bir düzen başkentine dönüştü. Ritmi bozan her şey yok ediliyor, altından yapılmış o meşhur su kadehi efsanesi, tüccarların dilinde abartılarak sınırları aşıyordu. Fazla abartılmasının bir zararı yoktu. Zira efsane büyüdükçe suç işlemek imkansızlaşıyor, itaatse tek çare haline geliyordu. Ondan nefret edenler bile yollardaki bu sessizliğin meyvelerini yiyordu. Düşmanını senin kurallarının faydasına inandırmak, zaferin en kusursuz halidir. Ancak demir bir disiplinin her zaman bir bedeli vardır. İçten içe biriken o zehirli öfke, dışarıda bir kurtarıcı aramaya başlar. Vlad, bu öfkenin kendi devletini yutmaması için onu dışarıya, sınırların ötesine kusması gerektiğini çok iyi biliyordu. İçeride kurduğu bu amansız nizam, aslında dışarıya doğru boşalacak gergin bir yaydan farksızdı. Vahşet artık bir amaç değil, yaklaşan büyük fırtınaya karşı alınan bir önlemdi. Vergi toplayan, nöbet tutan, mal satan herkes bu devasa çarkın bir dişlisiydi. Aksayan dişli, acımadan sökülüp atılıyordu. Bu mekanik acımasızlık, yarın ufukta hilal sancakları belirdiğinde, ordunun ihtiyaç duyacağı o hayati manevra hızını sağlıyordu. Pazar yerlerindeki fısıltılar bile bu kanlı matematiği kabullenmişti. Yarın kül olmuş bir köyde onlarca kişinin ölmesindense, bugün meydanda bir kişinin kazağa vurulması yeğdir. Eflak, gevşek bağlarından kurtulup gergin bir tuvale dönüşmüştü. Artık bu tuvalin üzerine savaşın kanlı motifleri işlenebilirdi. Ve o beklenen gün geldiğinde Osmanlı elçileri Targovişte sarayının kapısından içeri sadece nezaket kokan tehditlerle değil, koca bir imparatorluğun kibriyle girdiler. Taht salonunun havası bir anda ağırlaştı. Zira sultanın adamları rica etmiyor, haraç adını verdikleri o boyunduruğun bedelini dikte ediyorlardı. Vlad, ezberlenmiş bir dersi dinlercesine sessizdi. Elçilerin gücü, kılıçlarında değil, başlarındaki sarıkları çıkarmadan o salonda dikilebilme cesaretlerindeydi. İmparatorluk tam da buydu. Önce sana nasıl eğileceğini dayatır, ardından boynuna vergiyi geçirirdi. Prens,
konuşmaya başlamadan önce silah bırakır gibi sarıklarını çıkarmalarını istedi. Elçilerse kendi geleneklerinin karşılarında oturan bu yabancı prensin kurallarından üstün olduğunu söyleyerek reddettiler. İşte o an ejderhanın oğlu ihlal edilen her ritüelin bedelinin herkesin göreceği bir şekilde ödendiği kendi geleneğini devreye soktu. Çivilerin ahşaba ve ete aynı anda saplandığı o an, salonda yankılanan ses bir balyoz darbesi gibiydi. Sarıklar, Osmanlı ile Eflak arasındaki o köhne barışa çakılan birer çivi gibi elçilerin başlarına mıhlandı. Bu anlık bir öfke nöbeti değil, buz gibi bir hesaptı. Elçiler birer insan olarak değil, imparatorluğun yenilmezlik sembolleri olarak infaz edilmişti. Vlad çok iyi biliyordu. Koca bir imparatorluk için ritüellerin aşağılanması, verginin gecikmesinden çok daha ağır bir suçtu. Sultanın bu hakarete cevabı bir mektup değil, devasa bir ordu olacaktı. İstenen de tam olarak buydu. Kendi şartlarında, kendi seçtiği zamanda başlayacak bir savaş. Meydanda çakılan o çiviler, aslında Eflak'ın semalarına çekilmiş görünmez bir isyan sancağıydı. İçeride aylardır ilmek ilmek örülen o korku nizamı, şimdi sınır boylarında çalınacak savaş davullarının ritmini belirliyordu. Artık Tuna boylarındaki nöbetçiler nehre değil, ufka bakıyordu. İkinci Mehmet'in adı, henüz uzakta olan ama toprağı şimdiden titreten bir gök gürültüsü gibi fısıldanıyordu. Herkes, o ağır ve düzenli imparatorluk ordusunun harita üzerinde çizilmiş düz bir çizgi gibi üzerlerine geleceğini biliyordu. Onları durdurmanın tek yolu, o çizginin dışına çıkmaktı. Kış bastırıp Tuna Nehri'ni koca bir buz kütlesine çevirdiğinde, o geçilmez sınır bir anda kayıkçılara ihtiyaç duyulmayan geniş bir yola dönüştü. Vlad, buzun sadece piyadeleri değil, savaş atlarını da taşıyabileceği o eşsiz anı bekliyordu. Savaşı, düşmanın kendine en güvende hissettiği o güney yakasına taşımak için harekete geçti. Bu tür seferlerde ilk hamleyi yapmak binlerce askere bedeldi. Zira asıl darbeyi çelik değil, baskının yarattığı o sarsıcı şok vururdu. Prens, yanına ağır kuşatma silahlarını değil, rüzgar gibi esen hızı aldı. Hedefi basitti. Bahar gelip nehir tekrar sulara gömülmeden önce düşmanın aklının alamayacağı kadar büyük bir yıkımı o topraklara ekmek ve yaklaşan büyük savaşa ilk kanı akıtarak başlamak zorundaydı. Bu ani baskın sınır boylarındaki kalelerin üzerine bir felaket gibi çöktü. Kalelerin üzerine camı tuzla buz eden bir balyoz gibi iniyordu. Kırılan her parça, ateşe verilen bir iskele, kül edilen bir depo, kesilen bir haberleşme ağı ve dilden dile dolaşan bir kara habere dönüşüyordu. Prens, sonu gelmez kuşatmalarla vakit kaybetmiyor, taştan surlar yerine düşmanın can damarı olan erzak arabalarını ve ambarları hedef alıyordu. Zira devasa imparatorluk çarkının dönmesi için yemesi ve içmesi gerekiyordu. Midesi boş kalan bir ordunun gıcırtısı, kırılan her kılıçtan daha çok ses getirirdi. Hayatta kalan garnizonlar, sabaha komşu kalelerin dumanları içinde uyanıyor ve tehdit haritasının bir gecede baştan çizildiğini dehşetle fark ediyorlardı. Vlad'ın yakıp yıkma taktiği, savaşın o bilindik matematiğini alt üst etmişti. Savunma hattı kurmak yerine o hattı eritiyor, düşmanı bir gölgenin peşinden koşmaya mahkum ediyordu. Osmanlı ordusunun attığı her adım, içi taşla doldurulmuş kör kuyulara ve iskelete dönmüş ambarlara denk geliyordu. Toprağı eken köylü için bu bir kıyametti. Lakin o toprağı çiğneyerek ilerleyen ordu için kusursuz bir tuzaktı. Ayaklarının altındaki zemin kaybolduğunda, askerlerin çizmeleri sadece karla değil, şüpheyle de dolmaya başlar. İşte Vlad, zaferini kılıç şakırtılarında değil, askerlerin zihnine ektiği bu şüphe tohumlarında arıyordu. Macar kralına yazdığı ve on binlerce düşmanı katlettiğiyle övündüğü mektuplar,
sadece bir müttefike verilen rapor değildi. Bu, kuzeyin dondurucu rüzgarlarıyla güneye savrulan ve sultanın ordugahında fısıltıları kasırgaya çeviren psikolojik bir harp hamlesiydi. Rakamların sancaklardan daha korkutucu olduğu bir çağda, kelimelerle yapılan savaş, demirle yapılandan çok daha ucuz ve etkiliydi. Bu kanlı destanda Tuna Nehri sıradan bir su yolu değil, savaşın ritmini belirleyen acımasız bir metronomdu. Buzlar sağlamken saldırılar şimşek hızında gerçekleşiyor, sular çözüldüğünde ise taktikler anında vurkaç oyununa evriliyordu. Ejderhanın oğlu, planlarını elçilerin takvimine göre değil, göğün ve nehrin fırtınalı notalarına göre yapıyordu. Sınır boylarında çizdiği her zikzak, atlatılan bir karakol, yağmalanan bir kervan ve geride sadece simsiyah dumanlar bırakarak beyaz sisin içinde kaybolmak demekti. Yaktığı her tahıl ambarı, düşman ordusunu bir hafta geciktiriyordu ve kışın kazanılan bir hafta, yazın kazanılan bir aydan çok daha kıymetliydi. Savaşın terazisinde zaman demirden daha ağırdı. Vlad, o zamanı satın almak için köyleri ve köprüleri acımadan feda ediyor, taarruzun nefesini kesmek için vahşeti kusursuz bir muhasebe defteri gibi tutuyordu. Ve bu kanlı muhasebe, güney yakasında meyvelerini vermeye başlamıştı. O güne dek nizamından zerre şüphe etmeyen Osmanlı katipleri, titreyen elleriyle payitahta erzak kıtlığını, kaçan tüccarları ve yayılan dehşeti yazıyordu. Bu idari panik, cephede kazanılan bir zafer kadar kıymetliydi. Zira büyük imparatorluklar, kılıç yarasından ziyade evrak ritmindeki bozulmalarla kan kaybederdi. Küçük bir prensliğin koca bir cihan devletini telaşa sürüklemesi, gururu derinden yaralayan bir zehirdi. Üstelik Vlad'ın adamlarına Türk kıyafetleri giydirip düşman hatlarının arasına sızdığı dedikodusu, paranoyayı zirveye taşıyordu. Artık her asker, dostuna bakarken düşmanı, düşmana bakarken kendi sonunu görüyordu. Şüphe, en keskin kılıçtan bile daha tehlikeliydi. Çünkü kılıcın menzili kısıtlıyken, şüphe, kilometrelerce öteden adam vurabilirdi. Kışın acımasız şartları, kuralları olmayan bir savaş doğurmuştu. Eflaklılar, bir kurt sürüsü gibi sessizce ilerliyor, etini sıyırdıkları kemiklerin başında asla oyalanmıyorlardı. Yanlarına alamadıklarını ateşe veriyor, düşmana nizamlı bir meydan muharebesi şansı tanımıyorlardı. Bahar gelip de Tuna'nın buzları çözüldüğünde, bu hayalet akıncılar puslu ufukta eriyip gittiler. Geriye sadece yanmış kirişler, kül olmuş köyler ve İstanbul'da sil baştan yazılmak zorunda kalan ikmal fermanları kaldı. Vurkaç taktiği meyvesini vermiş, yavaşlamak zorunda kalan devasa ordu, zayıf olanın en büyük silahıyla yüzleşmişti. Kışın o kısa ve buzlu patikası, yaklaşan bahar seferinin üzerine devasa bir gölge düşürmüş, her iki yakanında korku haritaları baştan çizilmişti. Güneyden sultanın ordusu yürüyüşe geçtiğinde, toprak Tuna'dan Karpatlara kadar gergin bir yay gibi titremeye başladı. Bu titreme, sıradan bir düşmanın değil, direnişi saat gibi işleyen bir nizamla toza çevirmeye yeminli, devasa bir askeri makinenin ayak sesleriydi. Seyyar mutfaklar, demirhaneler ve dualarla ilerleyen bu muazzam ordu, Eflak'ın başkentine doğru amansızca akıyordu. Vlad, sayıca ve teçhizatça bu dev dalganın karşısında duramayacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden mızraklarla ölçülemeyecek, düşmanın nefesini kesecek bambaşka bir karşılama hazırlamıştı. Tarboviş'te surlarına yaklaşan öncü birlikler, karşılarında ne aşılamaz hendekler ne de kalın duvarlar buldular. Gördükleri şey, insan aklının sınırlarını zorlayan, tahtadan ve çürüyen etten inşa edilmiş devasa bir ormandı. Binlerce kazık toprağa birer zehirli tohum gibi ekilmiş, her birinin ucunda yavaşça çürüyen bir beden göğe yükselmişti. Bu manzara sıradan bir ceza değil, tercümana ihtiyaç duymayan kanlı bir mektuptu. Cesetler
Adeta hayalet bir şehrin sokaklarını ve caddelerini oluştururcasına kusursuz bir nizamla dizilmişti. Ölümün o ağır ve genzi yakan kokusu, rüzgarın sırtına binerek gözün görebildiğinden çok daha ötelere yayılıyordu. Ölüm görmeye alışkın olan sultan ve ordusu, alışkanlıkları yıkan bir dehşet matematiğiyle yüzleşmişti. Kazıkların sayısı onlarla, yüzlerle ya da binlerle değil, zihnin saymayı bırakıp sadece felaketin büyüklüğüne teslim olduğu o korkunç çoklukla ifade ediliyordu. Sayısız kuşatmada kılıç sallayan o yenilmez askerlerin elleri, karşılarındaki düşmandan değil, havaya sinen bu ölümcül düzenden dolayı ilk kez titredi. Ejderhanın oğlunun imparatorluğa verdiği mesaj gayet basitti. Burada korkunun kanunu en kusursuz ve en acımasız haliyle vücut bulmuştur. Ve bu etten surlar, taştan yapılma surlardan çok daha sağlandı. Zira taş yıkılırdı ama zihne kazınan dehşet asla silinmezdi. Başkalarına boyun eğdirmeyi iyi bilen imparatorluk ordusu, öğretmeni dehşet, kitabı ise sıra sıra dizilmiş cesetler olan bir dersin ortasına düşmüştü. Bu korkunç gösteri bütün gün ve gece boyunca sürdü. Çünkü ordu bu etten ormanı bir bataklığın etrafından dolanır gibi geçemezdi. İçinden yürümek zorundalardı. İşte o an en demir disiplin bile içten içe çatlamaya, koca bir orduyu tek bir yumruk yapan o görünmez yay gevşemeye başladı. Vlad, kılıçların çekilmesine gerek kalmadan düşmanının ruhunu savaş meydanında kanatmıştı. Tarihçiler o gün o ormanda kaç bin bedenin çürüdüğü konusunda ihtilafa düşseler de hepsi tek bir gerçekte birleşir. Yaratılan psikolojik şok, devasa ordunun yürüyüş ritmini bozmuş, atılacak her adımı kurşun gibi ağırlaştırmıştı. Kazıklı orman, anlık bir cinnetin değil, ilmek ilmek işlenmiş bir vahşet mühendisliğinin eseriydi. O kadar cesedi toplamak, kazıklamak ve kusursuz bir nizamla dikmek, devasa bir lojistik ve soğukkanlılık gerektiriyordu. Vlad, vahşetinin bir öfke patlaması değil, başlı başına bir savaş teknolojisi olduğunu kanıtlamıştı. Kendi halkı için bu manzara, hükümdarlarının herkesi titretecek kadar ileri gidebileceğinin bir kanıtı, içteki o karanlık disiplini perçinleyen bir bağdı. İmparatorluk ordusu elbette ilerlemeye devam edebilirdi. Ama artık zaferin bedelini rakamlarla değil, zihinlerine kazınan o korkunç imgelerle hesaplıyorlardı. Ve imgeler her zaman rakamlardan daha güçlüdür. Ejderhanın oğlu, düşmanının elindeki en büyük silahı, o sarsılmaz özgüveni çekip almış, yerine her vadinin ardında yeni bir kabusun beklediği ihtimalini yerleştirmişti. Kazıklı Orman, tarihe sadece bir gaddarlık örneği olarak değil, korkuyu bir kale gibi kullanmayı bilenlerin koca bir Fatih ordusunu nasıl duraklatabileceğinin en karanlık kanıtı olarak geçti. Savaş, henüz kılıçlar kanından çıkmadan zihinlerde başlamış ve o dilsiz cesetlerin gölgesinde çoktan şekillenmişti. Pergoviş'te surlarının ardında o gün sadece bir ölüm ormanı filizlenmemişti. Aynı zamanda atılacak her adımda hesaba katılması gereken, zihinleri kemiren karanlık bir fikir kök salmıştı. Targoviş'te ovasına çöken gece zift gibi koyu ve nefes kesiciydi. Bu tam da avcıların sevdiği türden bir karanlıktı. Zira böyle gecelerde ışık mesafeyi ele verirken ses avın ruh halini fısıldardı. Ejderhanın oğlu adamlarını Osmanlı ordugahının o rehavet kokan nizamlı ninnisine doğru sessizce peşinden sürüklüyordu. Vlad, devasa bir ordunun alışkanlıklarının ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Sıra sıra dizilmiş ateşler, saatli nöbetler, ikmal arabaları için açılmış yollar ve tüm bunların arasında ancak düşmanın nefes ritmine ayak uydurabilenlerin sızabileceği karanlık dehlizler. O, devasa bir ordunun bu ölümcül geometrisini henüz genç bir rehinken
Doğu'nun efendisinin sarayında ezberlemişti. Şimdi tek amacı o kusursuz melodiye öyle bir çığlık eklemekti ki tüm ordugah kendi sesinde boğulsun. Üzerlerine geçirdikleri Türk libasları basit bir kılık değiştirme oyunu değil, kaba kuvvetle kırılamayacak bir kapının altın anahtarıydı. Bu anahtar ruhlara değil, sadece üniformalara bakan ilk nöbetçi hatlarını birer birer açıyordu. Çünkü böylesine devasa bir askeri makinede bireyler yok olur, geriye sadece üniformaların nizamı kalırdı. Vlad'ın en büyük güvencesi, nizamın ve kuralların askeri yorgunluktan bile daha hızlı uyutmasıydı. Kumandanların çadırlarına yaklaştıkça, korunabilen her saniyelik sessizliğin bedeli kanla ölçülür hale geliyordu. Böyle anlarda atılan her adım, hayatta kalmanın en vahşi matematiğiydi ve o, bu hesabı kusursuz yapıyordu. Hedef buz gibi bir netlikle belirlenmişti. Sadece komuta kademesinin değil, koca ordunun özgüveninin uyuduğu o merkeze, kalbe vurmak. Zira özgüven daima gücün gölgesinde, emirlerin ateşinde ısınırdı. Eğer o merkezde bir panik kıvılcımı çakarsa, ordugahı yutacak olan yangın alevlerden çok daha hızlı yayılacaktı. Plan acımasız olduğu kadar basitti. Sultanın çadırına ulaşmak ve başarılabilirse o çadırı ona mezar yapmak. Ancak sultan ölmese bile sadece oraya ulaşabilmiş olmak, Cihan Padişahı'nın dokunulmaz olduğuna inanan binlerce askerin zihnine atılmış zehirli bir ok olacaktı. Vlad, en sevdiği silahı olan dehşeti bir kez daha kuşanmıştı. Ama bu kez sahnesini sıradan halkın değil, koca bir ordunun ortasına kurmuştu. Ordugahın kalbinde çıkan her hışırtı, mermere düşen bir sikke gibi çınlıyordu. Eflaklılar, aydınlıkla karanlık arasında raks eden gölgeler gibi ilerliyorlardı. Çünkü ışığa atılan tek bir adım ölüm demekken, karanlığa sığınan her adım iki can bağışlıyordu. Dış çadırlarda ilk kan döküldüğünde, feryatlar dalga dalga yayılmaya başladı ve o dalgaların arasında kumandanların emirleri boğulup gitti. Sesi duyurmak için gereken o 1 dakikalık gecikme, yan saftaki askerlerin çoktan kaçmaya başlaması için yeterliydi. Küçük ve sızmış birliklerin en sadık müttefiki paniktir. Çünkü panik, kovalayanların sayısını artırmadan kaçanların sayısını çoğaltır. O gece sultanın canı alınamadı. Bu eksik kalmış bir marş gibiydi. Ama hedefine ulaşmayan bu hamle, yarattığı yıkımı zerre kadar hafifletmedi. Düşmanın, kuş uçmaz, kervan geçmez denilen o merkeze sızabilmiş olması, sabahı bir hatalar silsilesine ve tekrar edilme korkusuna dönüştürdü. Kumandanlar nöbetçileri sıraya dizip, hatanın üniformada mı yoksa insanda mı olduğunu sorgularken, şüphe çoktan yüreklere yerleşmişti. Şüphe, kılıç yarasından daha beterdi. Yara kabuk bağlar, iyileşirdi. Ama şüphe, insanın ruhunu yavaş yavaş çürütürdü. Ejderhanın oğlu, ganimet değil, düşmanın ritmini çalmıştı. Ve o devasa ordu artık düz yolda bile tökezleyecekti. Gece geri çekilen eflaklıların ardında kapanırken, ordugahın eski ninnisi geri dönmüş gibiydi. Ama artık o melodinin içinde çatlak bir ses yankılanıyordu. Notaların arasına saklanmayı bilen bir düşman varken, hiçbir nizamın güvende hissettiremeyeceği gerçeği zihinlere kazınmıştı. O geceden sonra borular daha erken çalacak, nöbetçiler daha sık değişecek ve askerlerin uykusu bir tüy kadar hafif olacaktı. Eflak ordusu içinse bu gece baskını damarlarına zerk edilen bir cesaret aşısıydı. Kendi askerleri, o yenilmez sanılan dev ordugahın aslında kalabalık bir pazar yerinden farksız olduğunu, ufacık bir kıvılcımla nasıl birbirlerini ezdiklerini kendi gözleriyle görmüştü. Psikolojik üstünlük el değiştirmişti. Ve Vlad, kurnaz bir sarraf gibi bu sermayeyi derhal savaşa sürdü. Askerlerine
Düşmanın eli titremese bile titretiyormuş gibi saldırmalarını emretti. Çünkü savaşta özgüven çoğu zaman erzaktan daha kıymetliydi. Sultanın karargahı bu cürete askeri kurallarla cevap verdi. İhmalkar nöbetçilerin kellesi vuruldu. Saflar sıkılaştırıldı ve muhafızlar 2 katına çıkarıldı. Ancak verilen her yeni emir aslında oyunun kurallarını Vlad'ın belirlediğinin sessiz bir itirafıydı. İmparatorluk kendi destanını yazmak yerine düşmanının açtığı yolda çırpınmaya mecbur bırakılmıştı. Önlemler arttıkça ordunun o akıcı yürüyüşü bozuluyor, devasa gövde dengesini kaybetmeye başlıyordu. Vlad, düşmanının kaslarına değil, sinir uçlarına vurmaya devam etti. Onun savaş felsefesi basitti. Zafer, düşmanı tek bir darbede yıkmak değil, onu küçük çöküşlerin toplamıyla delirtmekti. Tarihçiler, bu gece baskınını sonuçsuz bir suikast girişimi olarak yazar geçerler. Ama savaşın kanlı pratiğinde sonuç gün gibi ortadaydı. Gece uyuyamayan ordu, ertesi gün hedefi şaşırır, bir sonraki gün nehri geçmekte 1 saat gecikirdi. Bu küçük gecikmeler silsilesi, bir meydan muharebesi kadar kesin bir şekilde seferin kaderini değiştirirdi. Katip takımı tarihleri ve sayıları severdi. Ama savaşçılar sadece geceleri ve ölümün kokusunu hatırlardı. Sayıca az olanın elindeki en büyük koz inisiyatifti. Ve inisiyatif karanlığı severdi. Çünkü karanlık orduların büyüklüğünü gizler. Geriye sadece saf iradeyi ve zekayı bırakırdı. O gece irade ve zeka devasa ordugahın ateşleri etrafında buluşmuş, o yenilmez imparatorluğa bir anlığına ne kadar fani, ne kadar kırılgan ve ne kadar hatalara açık olduğunu göstermişti. Ne var ki sınır boylarındaki savaşların en acımasız kuralı şuydu. Bazen en parlak kahramanlıklar sahibinin başına taç değil, boynuna ilmek olurdu. Kış boyu süren akınların ve gece baskınlarının ardından Vlad, kılıcın ve korkunun işlemediği o soğuk duvarla çarpıştı. Siyaset. Komşu devletler için onun destansı cesareti, diplomatik defterlerde sadece bir pazarlık kozundan ibaretti. Osmanlılar, uysal ve itaatkar kardeşi Radu'yu tahta doğru iterken, savaş meydanı kanlı ovalardan çıkıp mürekkebin kan yerine aktığı meclis salonlarına taşındı. Seçenekler acımasızdı. Ya tek başına bir kurt gibi vuruşarak ölecek ya da hem korumayı hem de boyun eğdirmeyi iyi bilen kuzeyin kalkanına sığınacaktı. Macar Krallığı'nın kapısını çalmak akla yatkın tek yol gibi görünüyordu. Osmanlı tehlikesini sadece masallarda değil, sınırlarında hisseden bir kralın Eflak Bey ile omuz omuza vermesi gerekirdi. Vlad bu kapıya sadece bir sığınmacı olarak değil, taze zaferlerin çınmayan şanıyla, gelecekte vurulacak darbelerin vaadiyle ve düşman kellelerini hızla topladığı altınlarla gitmişti. O altınların yeni mızraklara dönüşeceğini umuyordu. Fakat güçlü komşuların cömertliği hiçbir zaman bedelsiz değildi ve bu kapının bedeli ejderhanın oğlunun tahmin edemeyeceği kadar ağırdı. Kral Matyas Korvin, huzuruna çıkan elçileri, okuduğu kitabın sonunu çoktan bilen bir kıraatçının o soğuk tebessümüyle karşıladı. Sayfayı çevirdiklerinde karşılarına çıkan şey bir ittifak antlaşması değil, esaret zincirleriydi. Sancakların yerini demir parmaklıklar, savaş meclislerinin yerini ise ihanet suçlamaları aldı. Öyle bir tezgah kurulmuştu ki, dinleyenlerin zihninde kahramanın dünkü zaferleri bir anda silinip gitmeliydi. Siyasetin matematiği basitti. Payitahta, Macaristan'ın bu tehlikeli adamı desteklemediğini, aksine onu ehlileştirdiğini gösterip başka cephelerde zaman kazanmak. Bu hesapta kahramanın payına düşen tek şey karanlık bir zindandı. Mişegrad zindanı sadece etin çürütüldüğü sıradan bir işkencehane değildi. Zamanın kandan daha kıvamlı, daha boğucu aktığı bir bekleme odasıydı.
Tarihçilerin söylediğine göre tam 12 yıl, ucu bucağı olmayan bir bataklık gibi uzayıp gitti. Planlar o rutubetli duvarların arasında taşlaşıyor, dış dünyanın haberleri o daracık pencereden giren buz gibi bir rüzgar misali tenine çarpıp geçiyordu. Vlad için bu zindan yeni bir mektepti. Burada kılıç sallamayı değil, eylemsizliğin içinde aklını yitirmeden hayatta kalmayı öğreniyordu. O dört duvarın içindeyken bile adı, dışarıda kendi başına bir ordu gibi savaşıyor, Türkler için bir kabus, Macarlar içinse cebinde tuttukları tehlikeli bir koz olmaya devam ediyordu. Yaşanmayan her gün, yeni bir savaş için kuma gömülüp saklanan bir demir parçası gibi birikiyordu. O zindanda çürürken, güneyde yakışıklı lakabıyla anılan kardeşi Radu, pamuktan bir eldivenle ülkeyi yönetiyor. Uysallığı sayesinde tahtta kalıyordu. Demirin ve kanın hükmüne alışmış ülke, eski gevşek günlerine hızla geri dönmüştü. Korkunun o dondurucu kışını atlatan boyarlar, saklandıkları deliklerden çıkıp tekrar karlarını ve çıkarlarını fısıldamaya başlamışlardı. Poenari Kalesi'nin duvarları, fırtına öncesi esen rüzgarı dinler gibi bu ihanet fısıltılarını dinliyordu. Ancak ihanetin olduğu yerde Vlad'ın ektiği o derin korku tohumları da uyuyordu. Efendi uzakta olsa bile duvara asılmış gergin bir yayın içindeki o öldürücü potansiyel gibi korkunun hatırası da Eflak topraklarında sessizce bekliyordu. Bilim adamlarının koruyucusu ve büyük bir reformcu olarak nam salan Macar kralı, bu hikayede her hamlesini kar ve zarar terazisinde tartan soğukkanlı bir tüccardı. Onun gözünde Vlad, etten ve kemikten bir insan değil, gerektiğinde ışığı başka yöne kırmak için çevrilen bir mozaik taşıydı. Kimi zaman bu taş kutusuna kaldırılıyordu ve o kutu tam 12 yıllık bir karanlıktı. Güneyden esen rüzgarlar yön değiştirdiğinde, Papa'ya ve İtalyan müttefiklere şov yapmak gerektiğinde o kutu tekrar açılacaktı. Büyük siyasetin çarkları böyle dönerdi. Küçük krallar o çarkların arasında sadece birer dişliydi. Tutsak için yıllar devasa ve sessiz bir plana dönüşüyordu. Savaşların, isyanların ve vergilerin dedikoduları yanından akıp gidiyor ama ona hiç dokunmuyordu. Bir ömrü at sırtında, rüzgarla yarışarak geçiren bir adam için bu eylemsizlik, etine saplanan zincirlerden çok daha derin kesiyordu. O da elindeki tek silaha, hafızasına sarıldı. Hafızasını bir hançer gibi biledi. Öyle ki o demir kapı bir gün açıldığında, vuracağı darbe öfkeden titreyen bir elden değil, buz gibi soğuk ve pürüzsüz bir iradeden çıkmalıydı. Zindan sabrı öğretirdi ve sabır, ne için bilendiği unutulmadığı sürece en ölümcül silahtı. Bu esnada Avrupa'nın kanlı satranç tahtasında Kral Matyas aynı anda birkaç farklı oyunu birden oynuyordu. Her masada güvenilirliğini kanıtlaması gerekiyordu ve bunu yapmanın en kolay yolu elindeki o tehlikeli komşuyu ibreti alem için sergilemekti. Bu yüzden Macar Sarayı, Alman tüccarların anlattığı o kan donduran vahşet masallarını seve seve dört bir yana yaydı. Böylece hem Vlad'ı zindanda tutmalarına meşru bir kılıf uyduruyor, hem de Transilvanya'dan geçen tüccarların gönlünü hoş tutuyorlardı. Vlad'ın düşmanlarını titretmek için bizzat yarattığı o karanlık şöhret, şimdi kendi alnına kazınan bir lanete dönüşmüştü. Yine de o rutubetli hücrede bile bir güçtü. Onun serbest kalabileceğine dair en ufak bir fısıltı bile hem İstanbul'daki hem de Buda'daki sarayların koridorlarında yankılanıyor, seslerin tonunu değiştiriyordu. Boynuna geçirilmiş çelik bir tasma gibiydi bu durum. Nefes aldırıyordu ama asla özgür bırakmıyordu. Siyasi hesaplarla yapılan evliliği ve zaman zaman sarayda boy göstermesi, onu Macar siyasetinin karmaşık ağına iyice dolamıştı. Artık hem bir mahkum hem de ailenin bir parçasıydı. Bu tekinsiz ikilem, geri dönüş umudunu hep taze tutuyordu.
Siyasetin rüzgarı bir sabah ansızın yön değiştirmeyi severdi ve o bunu herkesten iyi bilirdi. Nihayet o demir kapı açıldığında bu bir merhamet göstergesi değil, yeni bir hesabın sonucuydu. Güney sınırları yeniden kaynamaya başlamıştı ve kuzeyin o kanlı sınırla tercümansız konuşabilecek bir adama ihtiyacı vardı. Vlad, yıllar önce girdiği o karanlıktan aynı silahlarla ama çok daha ağırlaşmış bir yumrukla çıkıyordu. Fakat geçen yılları kimse geri getiremezdi. Ülkesi, efendisinin sesini unutmuş, rehavet içinde yaşamaya çoktan alışmıştı. Bu yüzden geri dönüşü, yeni müttefiklerin ve eski düşmanların iliklerine kadar hissedeceği keskin ve acımasız bir darbe olmak zorundaydı. Kederin en karanlık cilvesi de tam burada gizliydi. Komşularına korkudan titremeyi öğreten ejderhanın oğlu, şimdi kendi tebaasına unutulanı hatırlatmak zorundaydı. Zindanın kapıları bir lütuf için değil, yeni bir kan banyosu için aralanmıştı. Güney sınırları yeniden kaynamaya başlamıştı. Kuzeyin, süslü kelimelerle değil, saf ve tavizsiz bir korkuyla sınır çizebilecek bir adama ihtiyacı vardı. Vlad, yıllar süren o sağır edici eylemsizliğin içinden, tek ve ölümcül bir darbe için kınından çekilen bir kılıç gibi çıkıp geldi. Zindanın karanlığı, onun hesap yapma yetisini köreltmemişti. Lakin Eflak, efendisinin yokluğunda bambaşka, yumuşak bir melodiye alışmıştı. Bu yüzden onun geri dönüşü, o gevşek notaların arasında yankılanan sert ve kulak tırmalayıcı bir akor gibiydi. Eski müttefikleri bile bu tanıdık sesi duyduğunda nefeslerini tutup ihtiyatla beklemeye başladılar. İktidar tacını ve onun getirdiği ağır sorumluluğu, uzun bir hastalıktan sonra giyilen bir zincir zırh gibi yeniden kuşandı. Zırh omuzlarına ağır biniyor ama tenine tam oturuyordu. Dąbrowica kıyısındaki başkent, onun kanla attığı imzayı diğer tüm fermanlardan daha iyi hatırlıyordu. Bükleş'in taşları ve sokakları, hayatın savaşa boyun eğdiği o eski günlerin hafızasını taşıyordu. Şehrin mimarisi, daha uysal ve uzlaşmacı efendilere alışmış olsa da, o sert ayak seslerini duyduğunda eski efendisini hemen tanıdı. Bu şehir, sınır boylarında hangi dille konuşulması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Üçüncü kez tahta çıkışı uzun bir destan değil, anlık ve kör edici bir şimşek çakmasıydı. Çünkü güneyde onun eski ateşini sınamak için sabırsızlanan Osmanlı müfrezeleri çoktan harekete geçmişti. Vlad, onlara en iyi bildiği dille, ölümcül bir hız ve acımasız bir nizamla cevap verdi. Etrafına emrin hızını ve sessizliğin bedelini bilen o sadık adamlarını topladı. Sayıca az ama korkuyla kenetlenmiş bu birliğin amacı basitti. Vur, geri at, oyala ve nefes alacak birkaç gün kazan. Osmanlı devriyeleriyle yaşanan her çarpışma, coğrafyanın onun adını unutmadığını kanıtlıyordu. Atlılarının göründüğü yerde düşmanın nefesi kesiliyordu. Ancak imparatorluk, o devasa ağırlığıyla karşılık vermekte gecikmedi. Güneyden sel gibi akan emirler ve ordular karşısında sadece kılıç sallamak yetmezdi. Bu orantısız güç, kaba kuvvetten ziyade ölümcül bir kurnazlık istiyordu. Kader'in o kısa ve keskin hamlesi, Bükreş'in kuzeyindeki tekinsiz tepelerde pusuların ve kayıpların gölgesinde saklıydı. Tarihçilerin pusu, askerlerinse kara talih diyeceği o an gelip çattı. Yetenekli ve temkinli bir Osmanlı devriyesi, coğrafyanın artık ona ihanet ettiği o kör noktada prensi kıstırdı. Çarpışmanın kanlı kargaşası içinde Vlad, sırtını başkasına yaslamayı bilmeyen her savaşçı gibi yere yığıldı. Ölüm hızlı geldi ve ardından yıllar sonra ilk kez onun emreden sesinin duyulmadığı o ağır ve soğuk sessizlik çöktü. Savaşın yazılı olmayan kanunları gereği gövdesinden ayrılan başı bir zafer nişanesi olarak sultanın başkentine,
zaferlerin düşmanlara ibretlik derslere dönüştürüldüğü o büyük şehre doğru yola çıkarıldı. Bu kesik baş sadece bir kanıt değil, bir efsanenin sonunu ilan eden, tiyatro perdesine çakılmış kanlı bir afişti. Ancak semboller, bitirilmeleri emredildiğinde çok daha vahşi bir hayata başlarlar. Ölüm haberi, saraylardan panayırlara, tıpkı bir zamanlar kazık ormanlarının dedikodusunun yayıldığı gibi hızla yayıldı. Kimisi derin bir nefes aldı, kimisi büyük bir boşluğa düştü. Eflak savaşçıları için bu histerik bir yas değil, acı bir kabullenişti. Çünkü sınır boyları, isim ne kadar yankılı olursa olsun, bir kişiye takılıp kalmamayı öğretirdi. Askerler yeniden safları sıklaştırdı. Bükreş, güneye karşı o dik duruşunu mermerlerde değil, halkın genlerine işleyen bir alışkanlıkta yaşatmaya devam etti. Siyasi rüzgarlar yön değiştirse de, haraçla bıçak arasında kaldığında bıçağı seçen o adamın mirası, bir hayatta kalma refleksine dönüştü. Sultanın mızrağının ucundaki baş, bir konuyu kapatması gerekirken, aslında yüzyıllar sürecek bir tartışmanın sadece ön sözü olmuştu. Bir kahramanın hikayesi, nefesinin kesildiği yerde bitmez. Vlad'ın hikayesi de ikinci nefesini Alman şehirlerinin matbaalarında aldı. Kağıt artık yeni savaş alanı, ahşap baskı kalıpları ise en ölümcül silahtı. Bir zamanlar yollarını kesip ağır vergilerle belini büktüğü Saksonyalı tüccarlar, intikamlarını kılıçla değil, matbaa harfleriyle aldılar. Kendi topraklarında sert bir adalet dağıtıcısı olarak bilinen prens, yabancı panayırlarda satılacak bir canavara dönüştürülüyordu. Ucuz, hızlı basılan ve elden ele gezen bu yapraklar, dedikodunun zehrini matbaanın gücüyle birleştiriyordu. Cellatları ve vakanüvisleri bile gölgede bırakacak o kara efsanenin üretimi işte böyle başladı. Matbaa sadece bilgiyi değil, nefreti de çoğaltan bir makineydi. Kazık ormanlarının ve cesetler arasında kurulan ziyafetlerin resmedildiği Alman gravürleri, atlılardan bile daha hızlı yayılıyordu. Pazar kan istiyordu ve şüpheye yer yoktu. Hikaye ne kadar korkunçsa, sayfalar o kadar hızlı satılıyordu. Ölmekte olanların kanını içen, bir avuç altın için insanları kazığa oturtan bu karanlık lordun masalı, gerçeklerin çok ötesine geçip bir kar topu gibi büyüdü. Uzak batıdaki okuyucu için Doğu Avrupa, her türlü vahşetin sergilenebileceği ve kimsenin doğruluğunu sorgulamayacağı sisli bir sahneydi. Siyasi çıkarlar, tüccarların çar hırsıyla birleşmişti. Doğudaki bu canavar, kralların savaş vergilerini haklı çıkarmak ve tüccarların güvenlik önlemlerini meşrulaştırmak için kusursuz bir bahaneydi. Matbaa mürekkebi vergiye, gravürlerse meclislere sunulan birer savaş dilekçesine dönüşmüştü. Yine de bu abartılı masalların çekirdeğinde bir hakikat kırıntısı gizliydi. Vlad, gerçekten de korkuyu bir para birimi gibi kullanmıştı. Kanı, düzenle takas eden bir hortlak olarak resmedilmesi, çağlar değişse bile vazgeçilemeyecek kadar kullanışlı bir metafordu. Karmaşık sınır siyasetini, hayatta kalma mücadelelerini ve zorunlu tavizleri anlatmak zor satardı. Ama saf, mutlak bir kötülük herkesin ilgisini çekerdi. Kuzeydeki Macar sarayı, Vlad'ı yıllarca zindanda tutmalarını haklı çıkarmak için bu ucuz panayır hikayelerini resmi belgelere bile dönüştürdü. Ancak bu kara propagandanın Eflak için tuhaf bir faydası da oldu. Batıda çizilen bu şeytani portre, sınır boylarındaki yağmacıları ve düşmanları korkutup kaçıran görünmez bir kalkana dönüştü. Korku, bir kez serbest bırakıldığında asla eli boş dönmezdi. Drakula adı, matbaanın örsünde dövülen, Avrupa'nın kabuslarına tutunan ve yüzyıllar sonra bile yaşayacak olan bir efsaneye, etten ve kemikten sıyrılmış ölümsüz bir gölgeye dönüşmüştü. Kağıt, yazarların onu keşfetmesinden çok daha önce
kendi romanını yazmaya başlamıştı. O panayır gürültüsünün içinde satılan her ucuz broşürle birlikte onun aslında ülkesini ayakta tutmaya çalışan sert bir devlet adamı olduğunu fısıldayan o cılız ses sonsuza dek kaybolup gitmişti. Tarih kanla yazılmış, matbaa ise onu efsaneye çevirmişti. Yıllar yılları kovaladı ve zamanın sarkacı 19. yüzyılı gösterdiğinde Avrupa'nın muhayyilesi bir kez daha Doğu Avrupa'nın sisli ve tekinsiz ormanlarına doğru kaydı. İşte tam bu esnada İrlandalı bir yazar olan Bram Stoker, adeta bir gök gürültüsünü andıran o ürpertici isimle karşılaştı. Drakula. Alman matbaalarının zehirli mürekkebi ve Balkanların fısıltılı efsaneleriyle çoktan ağırlaşmış olan bu kelime, Stoker'ın ellerinde yepyeni bir efsanenin etten ve kemikten omurgasına dönüştü. Yazarın derdi tozlu bir tarih kitabı yazmak değildi. O, korkunun o ince ve gotik çarklarını zemberek gibi kuruyordu. Devletin bekası için dehşeti bir kılıç gibi kullanan prensin hikayesinden geriye sadece kanla yıkanmış bir isim ve Karpat dağlarının o dipsiz karanlığı kaldı. Eflak'ın o kanlı ve gerçekçi nizamı, yazarın kaleminde edebi bir ölümsüzlüğe, siyasi bir kıyımsa dinmek bilmeyen bir kan susuzluğuna evrildi. 19. yüzyılın sonlarında kaleme alınan bu roman, günlükler, mektuplar ve telgraflardan oluşan bir istihbarat dosyası gibi kurgulanmıştı. Bu belgesel üslubu, yalana öyle bir hakikat tadı verdi ki, Kont Drakula, Londra'nın loş sokaklarına, dönemin göçmen korkularıyla beslenen İngiliz gazeteleri kadar inandırıcı bir şekilde sızdı. Stoker, Drakula adını bir dehşet paketinin üzerine vurulan kanlı bir mühür gibi kullanmış, vampiri çürümenin ve amansız bir hastalığın yürüyen sembolü haline getirmişti. Romanın sayfaları arasında bu ismin arkasında Osmanlı ile kan ve dehşet üzerinden pazarlık yapan o amansız hükümdarın yattığını kimse hatırlamıyordu bile. İrlandalı yazar, tiyatronun tozunu yutmuş biri olarak seyircinin ne istediğini çok iyi biliyordu ve kahramanını gece kabuslarına aşık bir kitle için özel olarak kalıba döktü. 20. yüzyıla gelindiğinde ise beyaz perde bu efsaneye son şeklini verdi. Pelerin, sivri dişler ve o tüyler ürperten aksan, edebi vampiri eflaklı prensinden tamamen kopardı. Prensin omuzlarındaki iktidar kaftanı, bir canavarın pelerinine, düşmanlarını oturttuğu kazıklarsa kan emici dişlere dönüşmüştü. Ancak Batı'nın sinema salonlarında bu sahte efsane alkışlanırken, Romanya topraklarında hafıza bambaşka bir patikadan yürümeye devam ediyordu. Kendi yurdunda Vlad, yenilmez orduların nefesini kaba kuvvetle değil, saf korkuyla kesen bir direniş attı, sarsılmaz bir sınır bekçisi olarak anılıyordu. O, küçük ve yorgun bir ülke için dünyadaki en pahalı para birimini, yani zamanı satın alan adamdı. Kendi halkının gözünde sergilediği o meşhur acımasızlık, bir delilik değil, merhametin iflas ettiği sınır boylarında adaleti sağlamanın tek yoluydu. O bir canavar değil, memleketin nefes alabilmesi için isyankar ve açgözlü boyar sınıfının çürümüş etini acımadan kesip atan gaddar bir cerrahtı. Halkın sinesinde ve milli tarih yazımında Vlad, kandan ziyade sarsılmaz bir iradenin ve keskin bir stratejinin vücut bulmuş hali olarak yaşamaya devam etti. Böylece tarihin cilvesiyle ortaya muazzam bir ikilik çıktı. Batı için Drakula, kanı bir para birimi gibi harcayan gecelerin efendisi iken, Doğu için Vlad, kanı hayatta kalmanın mecburi vergisi olarak gören bir direniş destanıydı. Bu iki farklı gerçeklik, birbirini yok etmeden aynı gökyüzünün altında yaşamaya başladı. Aynı ismin birbirine tamamen zıt iki farklı dünyada böylesine kusursuz çalışması, tarihte eşine az rastlanır bir hadiseydi. İsim artık bir adamı değil, milletlerin kendi korkularını ve arzularını gördükleri
devasa bir aynayı andırıyordu. 15. yüzyılın o ucuz ve kanlı Alman propagandası, 19. yüzyılın çitlek kültürüyle kusursuz bir şekilde birleşmişti. Zaman değişmiş, kağıtlar ve matbaalar yerini beyaz perdeye bırakmış ama insanoğlunun o karanlık masallara duyduğu açlık hiç değişmemişti. Bugün zamanın o büyük ve sessiz salonunda yan yana asılmış iki farklı portre duruyor. Ve her ikisi de kendi dünyasında mutlak bir gerçekliği temsil ediyor. Bir yanda sınır boylarında nizamı kılıcıyla döven, arşivlerin, savaş meydanlarının ve taş yolların gerçek sahibi Prens Vlad. Diğer yanda Avrupa'nın şuur altında sonsuza dek yaşayacak olan, hayali Karpatların sisleri arasında dolaşan edebi gölge Kont Drakula. Ejderhanın oğlu olarak başlayan bu yürüyüş, bir vampirin silüetinde son bulurken, kelimelerin ve sembollerin taştan surlardan daha sağlam, anlatılan hikayelerinse çelik kılıçlardan çok daha uzun ömürlü olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. O isim, yüzyıllar sonra bile dinleyenlerin kanını dondurmaya ve onlara hangi tarafta duracaklarını sormaya devam ediyor. İşte böyle dostlar. Kanla yazılıp mürekkeple ölümsüzleşen bir efsanenin son yaprağını da hep birlikte çevirmiş olduk. Tarihin bu karanlık, büyüleyici ve kan kokan dehlizlerinde benimle birlikte yürümeye devam etmek, unutulmuş orduların ve gölgede kalmış hükümdarların nefesini ensenizde hissetmek isterseniz, bu meclisin bir parçası olun ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek sefer hangi devrin kapılarını aralayalım? Hangi efsanenin ardındaki gizli gerçeği gün yüzüne çıkaralım? İsteklerimizi ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Bıraktığınız her bir kelimeyi, her bir satırı büyük bir keyifle ve tek tek okuduğumu bilmenizi isterim. Zira bu ateşin etrafındaki hikayeleri asıl yaşatan sizlerin o kıymetli varlığıdır. Yeni bir destanda, tarihin henüz yazılmamış bir başka sahnesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tarihin o sönmez ışığıyla kalın.